Saat 12.30 yarım bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. İster kuzu, ister dana, kuşbaşı et. Yarım kilo kuşbaşı et hemen buraya. Biraz yağlı olursa çok daha lezzetli olur ama isteyen yağsız da kullanabilir. Et hemen buraya. Bir sarımsak, belki de bugüne kadar yediğiniz en lezzetli ev yemeğini yapıyor olabiliriz. Mutlaka bu tarifi bir yere not alın, mutlaka. Sarımsağı ince ince doğradıktan sonra hemen etin üstüne 2 tane küçük soğanım var. Eğer soğanınız orta boysa bir tane yeterli. Benimki küçük olduğu için ince ince doğruyorum. İnce ince kestikten sonra biraz tuz. Daha sonra iyice elinizle soğanı yoğurun. Hemen etle birlikte harmanla. Islak et marinesi değil, kuru et marinesi yapıyoruz. Eti tamamen harmanladıktan sonra hemen baharatlarına geçiyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. Bir kez daha söylüyorum. Kuru marinasyon yapıyoruz. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Bunu tekrar bütün baharatlarla harmanlıyoruz. Bütün baharatlar birbirine girsin. Şunu yaptığınızda mutfakta şef mi var diyecekler. İnanamayacaklar sizin yaptığınıza. Yeter ki aynı yöntemle yapın. Süzgecin içine, tamamen bir süzgecin içine. Şimdi hemen burada tuz. Koray, normalde ete tuz dökülmez. Marinede bize böyle demiştin. Şöyle bir karıştırıyoruz. Hemen şöyle bir karıştır. Hatta çok bol tuz dökeceksiniz. Her zaman söylüyorum. Her yemek aynı değildir. Papağan gibi her söylenene inanmayın. Tuz etin suyunun çıkmasını sağlayacak. Ve bunu hemen şöyle bir cam kabın içine bir streç yardımıyla tamamen üstünü kapatıyoruz. Ve streç yardımıyla iyice sıkıca kapattıktan sonra bunu dolaba kaldıracağız. Bir gün boyunca dolabın +4 bölümünde alt tarafında bekleyecek. Tam bir gün oldu. Bir günde bakın görüyor musunuz? Suyunu bırakmış. Saat yine 12.30. Tam sevdiğimiz saatler. Tam bir gün oldu yani. Şöyle bir açalım. Muhteşem kokuyor. Muhteşem. Görüntüyü görüyor musun? Hemen şöyle alalım. Bak. Çıkan suyu görüyorsun. Şöyle bir bakalım. Esasında orijinal tas kebabı da böyle yapılır. Çoğu kişinin bildiği yanlışa rağmen orijinal tas kebabının değişik bir versiyonunu yapıyoruz. Bize ait. Bakın şunu istediğimiz bundan kurtulmak. Ocağın altı yanıyor. Hemen bir çelik tava. Çelik tava burada müthiş iş görür. Burada şimdi sizden istediğim eti tam ortaya bırakmanız. Tam ortaya. Bakın eti tam ortaya bırakıyorum. Görüyor musunuz? Tam ortaya. Bütün soğanları hepsini kullanıyorum. Müthiş kokuyor burası. Çok az şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar ister sıvı yağ ister zeytinyağı. Evdeki istediğiniz herhangi bir kapla yeter ki ısıya dayanıklı olsun. İster porsiyon ister güveç. Ben güveç kullanacağım. Bol et olduğunu görüyorsunuz. Altını tamamen kısıyorum. En küçük ocakta altını kısarak pişirmeye bırakıyorum. Kendimi garantiye almak için kapağını da kapatıyorum. Tarifi yapmaya devam ediyoruz. 1 bardak pirinç. Her türlü pirinç olabilir. Yeter ki kırık pirinç olmasın. Şöyle 1 bardak. Şöyle yarım bardak sıcak su. Oda sıcaklığında su üstüne. Daha sonra ılık bir su elde ediyoruz ve pirincin üstüne. Sizden istediğim pirincin şöyle yarım saat 25 dakika beklemesi. Ocağın altı en güç şekilde yanıyor. Hemen bir tava. Hemen ayçiçek yağı. Şöyle biraz yağ olursa lezzetli olur. Bir patlıcan. Patlıcan da hey yavrum hey mübarek. Kocaman. Şöyle sapını kestikten sonra sizden istediğim paçalı istiyorum sizden. Paçalı. Bu ara yorumlarda çoğu kişiyi dertli görüyorum. Merak etmeyin, her şey geçer. Bazen insanın içinden geçer ama eninde sonunda geçer. Patlıcan çok büyük olduğu için ortadan ikiye ilk başta.
Daha sonra tekrar 2'ye, tekrar 2'ye. Yani toplam sizden şöyle ilk başta 4'e bölmenizi istiyorum. Tek ihtiyacın olan şey deniz kıyısında sabaha kadar oturup olan biteni gözünü geçirdikten sonra kafanda her şeyi aşmış bir insan olarak kalkıp gitmektir belki de tek ihtiyacın olan. Böylece acısı çıksın ve rengi dönmesin. Farkındasınız değil mi? Eş zamanlı yapıyoruz. Bakın şimdiden patlıcan yağ daha doğrusu kızarmış bile. Isınmış. Peçete fazla yağını alsın. Patlıcanı tamamen kızartmanıza gerek yok. Tamamen sizin isteğinize kalmış. İster kızartabilirsiniz tamamen. İster yarım kızartabilirsiniz. Yemeğin içinde de pişecek. Patlıcanlar benden uzağa. Bir patates. Patatesi ilk başta ortadan 2'ye. Sonra dilim dilim. Patatesin boyu aynen bu kadar. Daha büyük değil. Patates küçük olmalı. Bakın bu boyda görüyor musunuz? Bir boğumun yarısı kadar. Hemen patates de oyuna. Evet bunlar da kızardı. Hemen bunları da alabiliriz. Nar gibi. Patlıcan ve patates hazır. Bir test yapalım değil mi? Ocağın başında olmanın faydaları. Açın ağzınızı. Şunu bir tadına bakın bakalım. Tam 1 saat oldu. Ama ben bunu tabii daha önce açıp suyu var mı yok mu diye kontrol ettim. Siz de mutlaka kontrol edin. Patlıcanları şöyle yaymanız. Kızartmaları hatırlıyorsunuz değil mi? Beraber kızartmıştık zaten. Hemen şöyle bir yayın. Şöyle bir dağıtın. Daha çok, daha az patlıcan koymak size kalmış. Daha çok patates ya da daha az koymak size kalmış. Pirinci hemen süzüyoruz. Tamamen süzdüğünüz pirinci şöyle dağıtarak şimdi bir bardak pirinç kullanmıştık. Bir bardak pirinci hemen şöyle bir bardak su. Zaten et de kendi suyunu bıraktı. Bak buna tuzunu ekliyorum. Biraz da sulu olan yere tuzunu ekliyorum. Görüyorsunuz değil mi ne kadar çok su oldu. Şimdi bakın bu suyu tekrar şöyle tutuyorum. Bunun içine vereceğim. Bu alttan alta sanki çiçek gibi aşağıdan sulayacak pilavı. Görüyor musunuz? Bunun içine gitti. Daha önce böyle bir pişirme yöntemi görmüş müydünüz? Görmemişsinizdir. Şimdi bakın bunun artık kapağını kapatıyorum ve bunu pişmeye bırakıyorum. 15 dakika. Artık açabiliriz. İnanılmaz sıcak. Evet. Harika. Şöyle bir bakalım. Patlıcan, patates, pilavı, şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Bu ikinci tabak. Birinci tabağı elimden aldılar. Fırsat olmadı yemeğe. Şimdi hemen tadına bakalım. Bol etli. Açın ağzınızı. Evde yapmanın faydaları nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Açın ağzınızı. Nasıl mı olmuş? Dur. Tam anlayamadım. Şov. En lezzetli yemeklerden bir tanesi. Koray bir yemek bu kadar da lezzetli olmaz ki diyeceksiniz. Mutfakta şef mi var diyecekler. Birebir yaparsanız etin suyunu da yakmadan ayarlayabilirsiniz. Müthiş bir yemek yersiniz. İzleyip hala abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttuğumu zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Tekrardan herkese selamlar. Hepimize eline sağlık. Afiyet olsun.